Bunlar kullandığımız mikroskobik yöntemler ve mikroskoplar. Farklı yöntemlerin var mı? Var. Biraz bunlara bakalım. Histolojide kullandığımız farklı yöntemleri ifade etmeye çalışalım. Bunlardan bir tanesi radyoaktif ışıma. Evet, radyoaktif ışıma tehlikeli olabilir, kanseri yapabilir bilmem ne ama doğru dozlarda ve doğru aletlerle kullandığınız zaman radyoaktif ışın yayan, biraz önceki figürat gibi radyoaktif ışın yayan bileşenleri izleyip takip edebilirsiniz. Canlıya veya ölü dokulara radyoaktif maddeler veriyorsunuz. Bu radyoaktif maddeleri daha sonra fotoğrafını çekiyorsunuz. Siz kullandığınız madde ve bileşiğin özelliğine göre proteinler, nükleik asitler veya karbonhidratların monomerlerinden, bunların küçük bileşenlerinden bunları ekliyorsunuz ve hücre yaşıyorsa şunu yapmaya devam ediyor. Bu monomerleri, amino asitleri alıyor, protein, nükleotitleri alıyor, DNA veya RNA oluşturuyor ve siz takip ediyorsunuz. Birinci kattaydı, ikinci kata çıktı, ikinci kattaydı, üçüncü kata çıktı. Gönderdiğiniz radyoaktif bileşen hücrenin bazalindeydi, ortasına geçti. Hücrenin ortasından apikaline geçti. Ve oradan sonra da boşluğa, lümene doğru çıkmaya devam ediyor. Yani siz bir şeyi takip etmek istiyorsanız ki biraz önce bunu neyle takip etmiştik? Floresan maddelerle takip etmiştik. Radyoaktif amino asitlerle proteinlerin izlediği yolu takip ediyoruz. Radyoaktif DNA ile de hücrenin bölündü mü, bölünüyor mu, hangi aşamasında? O sizin o bildiğiniz klasik hücrenin bölünme aşamaları vardı. İnterfazdan sonra gelen. Neydi onlar? İşte profazda mısınız, metafazda mısınız? Hücrenin bölünme aşamalarını incelemek için de radyoaktif DNA işareti olarak kullanabiliyorsunuz. Benim ilgimi çeken neresi? Bizde hücrelerin embriyoda göç etmesi diye bir şey var. Yani hatırlarsanız canlı tek bir hücreden oluşuyor. Ama bu hücre sayısı daha sonra artıyor ve bu hücreler göç ediyorlar. Yani özetle gözü oluşturan, karaciğeri oluşturan, kalbi oluşturan hücreler birbirinden farklı ve farklı yerlerde ilerliyorlar. Benim ilgilendiğim kısım burası. Ben embriyoda hücre gelişirken nereden gelişiyor, nerede bölünüyor, nereye göç ediyor? Ben bunları takip etmek için kullanıyorum. Bu da bizim için paha biçilemez bir bilgi. Şu an karşınızda radyoaktif bir görüntü var. Bu ne işlem yapmış? Bu bir salgı hücresi. Yani bizim o tükrük, gözyaşı gibi ifade ettiğimiz salgı bileşenlerini siz bir tane madde vermişsiniz, amino asit. Buradan da salgı proteinleri oluşmaya başlamış. Bunun hangi bölgelerde daha yoğun olduğunu, mesela şu iki şekle bakacak olursak hücrelerin burada ürettiğini ama daha salgılanmadığını görebiliriz. Bu yorumu yapabiliriz. Ama burada artık üretim işi bitmiş. Lümene, merkeze doğru bu maddeler atılmış, salgılanmış. Yani salgı aktivitesi nedir, sentez aktivitesi nedir? Bunları görmemizi sağlıyor, bir fikir ediniyor. Aynı şekilde hücrelerin bölünmesi demiştik. Hangi hücreler daha çok bölünüyorlar, daha hızlı bölünüyorlar veya benim kendi kullandığım alanda ne demiştim? Hücrelerin göçünü takip edebiliyorum. Kullandığım bir farklı bir yöntem daha var. Hücre ve doku kültürü. Canlı üzerinde yapamayacağınız deneyler. Özetle ne demeye çalışıyorum? Arkadaşlar siz her şeyi hayvanlar veya insanlar üzerinde deneyemezsiniz. Etik, ahlak, kural dışı diye bir ifade var. Dolayısıyla siz incelemek ve deneme yapmak isteyeceğiniz bazı şeyleri canlıdan bağımsız yapmak zorundasınız. Canlıdan bir parça alırsınız, hücre veya doku. Bunu dış ortamda büyütmeye ve deneylerinizi burada yapmaya çalışırsınız. Biz buna hücre kültürü veya doku kültürü ifadesi kullanıyoruz. Canlıda değil, canlının dışında gerçekleştirilebilen çalışmalar. Şu an bir karaciğer dokusu bahsedelim. Bu karaciğer dokusunu alıp parçalara ayırıyorsunuz hücrelere. Hücre süspansiyonu elde ettiniz. Bunu bir petri kabı, besiyeri, nasıl diyelim bir tabağın içerisine koyuyorsunuz. Bu hücrelerin yaşayacağı solüsyon var, sıvı var, hücre besi yeri var, hücre kültürü besi ortamı var. Bunların hücrelerin ihtiyacı olan neyse ama en basit olarak şunları söyleyebiliriz değil mi? Suya ihtiyacı var, protein, amino asitlerden, karbonhidratlardan glikoz gibi bazı büyüme faktörleri, vitaminleri. Bu besiyerinin içinde bunlar var. Bunları koyuyorsunuz. Eğer her şey iyiyse, her şey mükemmelse bu hücreler çoğalıyor. İlk aldığınız birinci hücre kültürü oluyor. Çoğalanlardan
tekrar alabiliyorsunuz. İkinci hücre kültürü oluyor. Bu size ne yapıyor? Bu size tüm canlının nasıl tepki verdiğini değil, bu hücrenin buna nasıl tepki verdiğini anlamanızı sağlıyor. Tabii bunlar sınırsız bir yaşam ömürleri yok. Belirli bir süre yaşıyorlar, daha sonra ölüyorlar. Hücrenin bölünebilme ve ölüm kapasitesi. Bazı hücrelerde var sınırsız yaşayabiliyorlar ki biz genelde bunları tercih etmiyoruz. Biliyorsunuz sınırsız bölünebilme ve yaşayabilme özelliğine sahip olan hücrelere, kontrol edilemeyen hücrelere biz kanser hücreleri diyoruz. İşte kanser hücre hatları sonsuz sayıda çoğalıp yeniden pasajlanabiliyor. Yeni sekonder, tersiyer, kuaterner hücre kültürleri oluşturulabiliyor ama siz canlıdan alıyorsanız canlının belli bir yenileme kapasitesi var. Belli bir rejenerasyon, yenilenebilme özelliği var. İşte atıyorum 200 defa bölündükten sonra o hücreler ölecek demektir. Yani suç dediğimiz aldınız birinci, ikinci, üçüncü, 200'e geldikten sonra artık bu hücreleri kullanamazsınız. Hücreler ölürler. Hücre kültürü nasıl yapılıyordu? Kısmen anlattık. Hücreleri ayrıştırırsınız. Bir petri kabına koyarsınız. Buraya ihtiyacı olan bileşenleri koyarsınız. Hücreler çoğalır. Birinci hücre kültürü olur. Bunun için gerekli olan bileşenler demiştik. İlk çalışmaları 1955 yılında yapılmış. İşte adam buraya arginin, glutamin, histidin gibi bir sürü amino asit koymuş. Ondan sonra biyotin, kolin, folik asit gibi değişik vitaminleri koymuş. Tuzları koymuş. Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum tuzlarını koymuş. Glikoz, penisilin gibi bazı antibiyotikler veya farklı bileşenler koymuş. Bunun haricinde farklı bileşenler de var. Yani o hücrenin ihtiyacı olan bir sulu ortam, hücre besi yeri. Bunların neye ihtiyacı varsa bunları ekliyorsunuz. Bu hücre kültüründe çalışmak normal hücrelerin metabolizması hakkında bize fikir ediniyor. Kanser hücrelerin metabolizması hakkında veya yeni ilaç geliştirmeleri sırasında bize fikir ediyor. Hücre içerisine giren parazitler var biliyorsunuz. Hücre içi parazitlerde bunların tedavisi veya hücrenin nasıl tepki verdiği veya nasıl öldüğü veya insan karyotiplemesi veya en çok kullanılan, yani rutinden çok kullanılan bir hastalığın tanısının koyulmasında genetik tanı veya hücre kültürü tanısı diyebileceğimiz tanı koyma işlemlerinde bu hücre kültürlerini veya doku kültürlerini kullanabiliyorsunuz. Sadece hücrelerle değil, organellerle de çalışabilirsiniz. Örneğin arkadaşımın bir tanesi çıkıp şunu söyleyebilir. Ya hocam ben mitokondriyle çalışmak istiyorum. Ben biraz önceki hücre iskeletiyle çalışmak istiyorum. Bunun için önce hücreyi parçalamanız lazım. Parçalayıp organelleri birbirinden ayırmanız lazım. Böyle bir özellik de var. Bilimsel çalışmak istiyorsanız aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Burada neler var? Bir doku parçası alınmış, parçalara ayrılmış hücreler duruyor. Bunları santrifüj ediyorsunuz. Çekirdekler ayrı, mitokondri ve lizozomlar ayrı, veziküller, bileşenler, libozomlar veya endoplazmik retikulum zarları farklı büyüklükte farklı bir çökelti oluşturabiliyorlar. Hepimizin ilkokulda yapmış olduğu klasik kireçli kumlu su deneyi vardı. Kumu, kireci ve suyu karıştırıyorsunuz. Bir süre sonra bir çökelek oluşturuyor. Kum en altta, kireç üstte bulanıp su bulunuyordu. Hücrede de böyle bir özellik var. Yani siz hücreyi zarını parçaladığınız zaman farklı büyüklükteki organeller özelliklerine göre farklı katmanlar oluşturuyorlar. Bunu ben size çok ilkel olarak anlatıyorum ama bu o kadar da kolay sistemler değil. Ama size sonuçta şunu sağlıyor. Sizin elinizde karaciğer, hepatosit hücrelerine ait mitokondri organelleri var. Bu organeller üzerinde çalışabilme imkanı sağlıyor. Çalışacak mısınız? Hayır, aklınızda dursun. İleride mitokondri ile ilgili hastalıkları gördüğümüzde evet gerçekten önemliymiş diyeceksiniz. Şu an için bilmenizi istediğim ne var? Ya, hücre kültürü diye bir yöntem var. Hücreyi alıp dışarıda büyütüyorsunuz. Hücrelerin organellerini birbirinden ayırt edebiliyorsunuz. Konfokal mikroskopta kesit kalınlığı vardı. Floresan mikroskop ve otoradyoaktivitede siz bir şeylerle işaretleyerek organelleri, proteinleri, enzimleri takip edebiliyordunuz. Aklınızda kalmasını istediğim yapılar bunlar. Sitokimya ve histokimya, kimya temelli incelemeler. Hatırlarsanız preparatlar boyanır demiştim. Kimya temelli incelemeleri burada bitiriyorum. 60
61. slide dersim bugün için burada bitmiştir. Yarın saat 10'da görüşmek üzere. Dersimiz bitmiştir. Teşekkürler gençler.